Herkese merhabalar. Bu videoda Unreal Engine 5 nedir ne değildir Blender'da yaptığımız gibi Unreal için de şimdi aynısını yapacağız. Ben öncelikle eğitime girmeden önce iki programın da ne işe yaradığını, neleri içerdiğini, kapsamı nedir özetle onlardan bahsetmek istedim sizlere. Genel olaraktan anlatımlarımı Unreal üzerinden yapacağım. Çünkü Unreal'ın ışık hesaplamaları, ışık değerleri çok daha iyi Blender'a göre. Oyun motoru olması hasebiyle. İlk videoda da söylediğim gibi burada göstereceğim şeyleri Blender üzerinden, Maya üzerinden, Cinema 4D üzerinden veya kullandığınız 3D program üzerinden de uygulayabilirsiniz. Sadece 3D programlar değil, fotoğraf, video çekimlerinizde de kullanabilirsiniz. Çünkü temel aydınlatma üzerinden bu anlatımı yapacağım. Yine talep ederseniz Blender'dan da göstermiş olurum. Çünkü felsefesini anlatacağım için hangi aracı, hangi program üzerinden kullandığınız önemli değil. Maksat aydınlatmayı doğru şekilde yapın. Meselesini anlamanız daha önemli. Bu sebeple bu videoda Unreal nedir ne değildir onu anlatmış olacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet, Unreal Engine başlamadan önce programı nasıl edineceğimizi kısa bir göstereyim sizlere. Unreal Engine 5 Epic Games'in bir ürünü. O yüzden Epic Games'in kendi launcher'ını indirdikten sonra veya web sitesi üzerinden de buna erişebilirsiniz. Sizleri açtığınızda direkt olaraktan şu launcher karşılıyor. Buradan Unreal Engine sekmesine tıklayaraktan kendi mağaza sayfasına geliyorsunuz. Buradan geliştirilmekte olan içerikleri ki bunların çoğuna ücretsiz şekilde erişebiliyorsunuz. Unreal Engine'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi birçok kaliteli içeriği sizlere ücretsiz olaraktan sunuyor. Proje dosyalarını ücretsiz olaraktan sunuyor. Siz bunları arzu ettiğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Launcher kısmından başlat kısmına tıkladığınızda güncel sürümünüz üzerinden ki 5.5.1 en güncel sürümü Unreal Engine otomatik olaraktan başlatılıyor ve yükleme bittikten sonra sizleri ana Unreal ekranına gönderiyor. Şunu da söyleyeyim. Kütüphane üzerinden Unreal'ın farklı sürümlerini de buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Blender'da da olduğu gibi tabii ki en güncel sürümü kullanmak her zaman için en iyisi. Buradaki detayları ilerleyen videolarda sizlere anlatacağım. Sadece şu anda programa erişmek için bu sekmeyi de kullanabileceğinizi bilmeniz yeterli. Buradan da aynı şekilde başlat yapıp programı açabilirsiniz. Burası Unreal'ın ilk launcher kısmı. Sol tarafta gördüğünüz bu hazır presetler aslında Unreal'ın bizlere sunmuş olduğu ve çalışma yapmak istediğiniz kısımlara dair hazır presetler. Bu arada hem Blender hem Unreal'da anlataraktan iki program arasındaki farklılıkları görmenizi de ben istiyorum. Bu sebeple Blender örneğinde vermeye devam edeceğim. Sadece şu ana farkı baştan bilmeniz önemli. Unreal Engine 5 bir oyun motoru. Çoğu oyunun belki bildiğiniz, oynadığınız oyunların içerisinden hazırlandığı ve gelişmekte de olan bir oyun motoru. Bu sebeple Blender'dan en başta buradan ayrılıyor. Sol tarafta dediğim gibi bu hazır asetler bizlere Unreal tarafından sunuluyor. Çeşitli şekillerde kullanabiliyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi. Bunlardan herhangi birini seçmeniz yine Blender'da da anlatmıştım ya, General, 2D Animation, Modeling vesaire gibi alanlar kullandığınızda hepsini birbirinin içerisine aktarabiliyorsunuz. Yani birini seçtiğinizde öbüründen mahrum kalmıyorsunuz. Bu çok fazla geliyor. O yüzden merak etmeyin, yani bir first person modu seçtiğinizde third person'daki içeriklerin hepsini de aktarabiliyorsunuz veya burada gördüğünüz diğer içeriklerin hepsini seçtiğiniz diğer bir klasöre aktarabiliyorsunuz. Burası farklı ürünler üretebilmeniz için verilmiş presetler. Zaten Unreal'la yapılmış olan oyun örneklerini de şu anda görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Unreal'la yapılmış olan animasyonları, Unreal'la yapılmış olan görselleştirmeleri görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ki benim de çok sık kullandığım otomotiv araç animasyonları Unreal'la yapabiliyorsunuz. Simülasyonları Unreal'la yapabiliyorsunuz. Buradaki en önemli etmen şu: Unreal bir oyun motoru olduğu için birçok alanda aslında kolaylık sağlıyor. Yani Blender'dan da burada çok ciddi anlamda ayrılıyor. Çünkü Blender'da belki 2 saat 3 saat uğraşacağınız şeyleri burada oyun motoru desteğiyle direkt olaraktan hazırlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bununla beraber Unreal Engine'ı gerçekten özel kılan sistemlerden bir tanesi de Blueprint sistemi. Blueprint sistemi Unreal'da sizlere istediğiniz her şeyi yapabilmenizi sağlayan ve sadece yazılımcılar için değil, görselleştirme uzmanları, 3D artistler veya daha amatör düzey kullanıcılar için de istediğiniz şekilde basic düzeyde kod entegrasyonu sağlayan bir sistem. Bunun sayesinde de şu C++ kısmı hariç Blueprint'le de kod oluşturup ona göre istediğiniz elementi yapabiliyorsunuz. Örneklerini de şu anda görmektesiniz aslında. Şu kısmı özetlemek gerekirse programı anlamanız için Blender Python'da çalışıyordu, hatırlarsınız. C++ desteğiyle beraber burada aslında bir kod yazaraktan da bir şeyler oluşturabiliyoruz. Ya da Blueprint sistemiyle Node denilen bir matematikle, ki onu da şu anda görüyorsunuz, entegrasyonlar yaparaktan
arzu ettiğiniz blueprint'i yani şemayı oluşturaraktan bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz. Daha önce dönecek olursak ben third person'la başlayacağım. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra burada gördüğünüz proje lokasyonu kısmından arzu ettiğiniz yere projenizi kaydedebiliyorsunuz. Proje ismini verebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu starter content kısmını her bir içerikte açmanızı öneririm. Bazı temel dinamiktir, mesh'lerdir, objelerdir, animasyonlardır, eklentilerdir. Hepsi oluyor. İşinizi kolaylaştırır. Bunu açtıktan sonra buradaki ayarlara gelebilirsiniz. Quality presets çalışma yaptığınız alana göre değişir. Biz 3D sinematografi, 3D görselleştirmeler üzerinden gideceğimiz için bir optimizasyon sorunu yaşamıyoruz aslında. Ya da yaşamayacağız bir oyunda olduğu gibi. Bu sebeple maksimumda kalabilir buradaki ayar. Yine aynı şekilde oyun yapımcıları için özellikle buradan masaüstü veya mobile bir oyun yapılacağı zaman yine buradaki ayarlar yapılıyor. Ama demin de söylediğim gibi bizim oyunla bir alakamız olmadığı için bu şekilde kalabilir. Akabinde dosya yerinizi de seçtikten sonra proje adınızı da değiştirdikten sonra create dediğinizde sizlere Unreal Engine yeni bir proje oluşturuyor. Unreal Engine'ın şu anda içerisindeyiz. Burası plugin sekmesi. Şimdilik bunu kapatıyorum. Sonra tekrardan geleceğim. Siz bir proje oluşturduğunuzda en başta gösterdiğim hazır kısımlardan zaten şurada da görüyorsunuz. Third person template diye yazıyor. Bu standart olaraktan gelen bir görüntü oluyor. Şimdi ilk olaraktan gördüğümüz, Blender'da da gördüğümüz ve diğer 3D programların çoğunda da olan standart bir şey var. O da şu. Şu alan bizim viewportumuz. Yani çalışmaları yaptığımız, içerisinde değişiklikleri yaptığımız, 3D görselleştirmeleri yaptığımız alan oluyor. Bu Blender'da da diğer 3D programların hepsinde de aynıdır. Yani bir viewport kelimesini duyduğunuz zaman şu alanı olduğunu zaten tahmin edersiniz, bilmiş olursunuz. Şu alanda gördüğünüz bu kısımda yine Blender'da da sağ üst köşedeydi hatırlarsanız bizim layout'umuz. Yani sahnede bulunan her şey aslında burada yer alıyor. Örneğin şu küp şu anda burada. Şu mesh şu anda burada. Şu silindir şu anda burada. Burada var olan her şey buraya. Sahneye ne eklenirse buradaki layout'a geliyor. Blender'da da aynı şekilde değişen hiçbir şey olmuyor. Yine çok fazla detaya gelmeyeceğim. Şu kısımda bizim details kısmı ayarlamaları yaptığımız yani objeler için materyal, fizik, daha farklı ayarlamaları yaptığımız kısım oluyor. Buradan proje fark etmeksizin standart olaraktan seçtiğiniz objeye dair ayarlamaların hepsini bu kısımdan yapıyorsunuz. Tabii bunların daha detaylı yerleri var ama %80'i 85'i buradan yapılıyor. Yine Unreal için önemli bir şey var ki o da şu. Content Browser kısmı. Content Browser bizim kütüphanemiz. Biz sahneye ekleyeceğimiz her şeyi Content Browser'a önce ekliyoruz. Akabinden de sahnemize sürüklüyoruz. Burayla ilgili şunu bilmeniz önemli. Unreal'ın yine oyun motoru olması hasebiyle Blender'da bu erişim yok. Böyle bir farkları var. Şurada aslında gördüğünüz dosyalama sistemi sizin bilgisayarınızda da mevcut oluyor. Biz Demo isimli bir proje açtık. Bu projeye dair bilgileri default olaraktan belgeler kısmındaki Unreal Project'te var olan klasör adıyla görebilirsiniz. Açacak olursak da dikkat ederseniz content kısmında burada yer alan her şey burada da mevcut oluyor. Bunun şöyle bir kolaylığı var. Siz projenize illaki Unreal içerisinden, Unreal'ın kendi marketleri içerisinden bir şeyler eklemek yerine bilgisayarınızda var olan oluşturulmuş Unreal projesi dosyası üzerinden de ekleme yaparaktan veya yerine göre silmeler yaparaktan müdahale edebiliyorsunuz. Bu aslında pratikleştiriyor. Bazı çalışmalarda bunu göreceğiz. Burada gördüğünüz her şey demin başlattığımız starter content içerisinde yer alıyor. Bunlarda birçok element var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Ben sadece şu anda programın ana temalarını göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz 4 kısım yani viewport, layout, ayarlar kısmı ve Content Browser kısmı programımızda standart olaraktan her bir projede mevcut oluyor. Çalışmalarımızı buradan yapıyoruz. Hatırlarsınız Blender'da Tools'lar kısmı vardı. Unreal'daki Tools kısmı da buradan ortaya çıkıyor. Buradaki tool'lar sahnemize ekleyeceğimiz birçok şey barındırıyor aslında. Örneğin Landscape kısmı sahnemize bir yüzey, yeryüzü oluşturmamız için işe yarıyor. Şu anda da örneklerini görüyorsunuz. Bir başka tool olan Foliage kısmı Unreal'da şu anda izlemekte olduğunuz gibi çevre dizaynındaki bizim ilerleyen derslerimizde de çokça kullanacağımız bir tool olacak Foliage. Çevre dizaynı yaparken tasarımınızı çok daha kolay bir sistemle yapmanızı sağlıyor. Mesh Paint sistemi var. Texture Paint ile benzer. Onu da gördünüz. Modeling kısmı var. Yine Blender'daki kadar kapsamlı olmasa da Unreal'dan da bir modelleme aracı mevcut. Gördüğünüz gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor ve
kullanım kolaylığı da yerine göre var. Fracture kısmı var. Fracture kısmı patlama, kırılma, fiziksel simülasyonlar için kullanılan bir alan. Brush editing kısmı var. Texture paint gibi alanlarda veya Fluch gibi alanlarda kullandığımız imleç şekli brush oluyor. Yani aslında boya yapıyoruz bir noktada. Brush editing'de bununla ilgili detaylandırmalara giriyor ve animasyon var. Blender'da da animasyon kısmı vardı hatırlarsanız. Yine karakterlerinizi, animasyonlarınızı, rig sistemlerinizi yani animasyonu hareket ettiren kemik sistemlerini buradaki ayarlar içerisinden yapabiliyorsunuz. Bununla beraber sahnemize ekleyeceğimiz bazı contentleri yani içerikleri Quixel Bridge üzerinden ekliyoruz. Fab diye bir markette birleştiler şu anda. Ancak Quixel Bridge'de yine pratik olaraktan bizlere kolaylık sağlıyor. Burada çeşitli alanlardan asetler mevcut. Çevre dizaynları için bitki örnekleri mevcut. Farklı şekillerde çeşit tekstürler mevcut. Quixel Bridge'i çokça kullanacağız. Çünkü çok kapsamlı bir market. En önemli tarafı da ücretsiz oluşu. Yani buradaki asetlerin hepsini direkt olaraktan Unreal'ın içerisine uyarlayabiliyorsunuz. Tıkladıktan sonra bir indirme yapmanız gerekiyor. İndirmeden sonra da sahnenizi ekleyebiliyorsunuz. Bunları da detaylı olaraktan göreceğiz. Yine aynı şekilde tool'lar kısmımız Blender'da ekranın viewport'ta sol tarafta olurken burada gördüğünüz gibi proje içerisine eklememiz için bir alan yapılmış. Basic kısmından sahnemize karakter, ışık, bazı oyun motoru olduğundan dolayı blueprintler var. Başta söylediğim gibi. Basic kısmından da bu blueprintlere ekleyebiliyoruz. Örneğin bir player start kısmı eklediğimizde ki şu anda şu kısımda görüyorsunuz. Bizim karakterimiz oyuna bu noktadan başlıyor. Ya da bir point light ekleyebiliyoruz. Sahneye tutup bırakmamız bizim için yeterli oluyor. Farklı şekiller ekleyebiliyoruz. Sinematik kısmında ki bizim kullanacağımız en önemli alanlardan bir tanesi farklı tool'lar var. Kameramız var, kamera sallantımız var. Sekans oluşturabiliyoruz sahneye dair vesaire. Bunları detaylı şekilde anlatacağım. Visual efektler var. Bunlar da aydınlatmaya dair, sahnedeki ışıklandırmaya dair alanlar olduğu için bizim ilgileneceğimiz alanlardan bir tanesi. Geri kalanlar ise farklı metodlarla, farklı geliştiriciler için kullanılan alanlar. Tabii ki bunların hepsi çok değerli, çok kıymetli. Sahnenize ne gerekiyorsa buradaki bulunan pencereden tıkladık sonra eklemeniz yeterli olur. Gördüğünüz gibi mesela bir ambient sound ekledim sahneme ben ve burada bu şekilde görüyorsunuz. Sağ taraftaki ayarlar kısmından da bu ambient sound'un ayarlarını yapabiliyorum. Bu tabii ki bir örneği sadece. Şunu da belirtmiş olayım. Sahnede gördüğünüz her şey aktör diye geçer. Örneğin buradaki küp de bir aktörken buradaki starter blueprint'i de bir aktör. Yine sağ taraftan bizim sekans ayarlarımız var. Sekansın ne olduğuna sonradan değineceğim. Oyun başlatma kısmımız var. Başlattığınız zaman program size hazırlamış olduğu third person oyun asetini gösterir. Bunu kontrol edebilirsiniz. First person'da veya diğer presetlerde de kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi etkileşime vesaire girip hazırlanabiliyor. Bunları geliştirebiliyorlar oyun geliştiricileri. Sahnelerimizde biz bunları kullanmayacağız ama kullanılabilecek olan arkadaşlar için de internette çokça tutorial mevcut. Türk oyun geliştiricileri sağ olsunlar Unreal konusunda çok yardımcı oluyorlar. Birçok şey mevcut. Platform kısmı var. Çok kullanmayacağız ama bilmenizde şöyle bir en azından fayda var program içeriği açısından. Gördüğünüz gibi burada işletim sistemleri var. Yapılan oyunun optimizasyonunu buradaki platforma göre sağlanabiliyor. Ayarları yapılabiliyor. Viewport alanımızın görüntüleme kısmı var. Burada gördüğünüz gibi görüş açısı yani yukarıdan mı göreceğiz? Alttan mı göreceğiz? Soldan mı göreceğiz? Sağdan mı göreceğiz? Bunların hepsi değiştirilebiliyor. Perspektifte kaldığınız zaman istediğiniz gibi 3D alan içerisinde dolanabiliyorsunuz. Burada bizim farklı yine görüş şekillerimiz var. Lit mode tekstürlü bir şekilde gördüğünüz normal ışığı aydınlatma altında gördüğünüz ayarlar olurken net ışıksız bir şekilde ham halini gördüğümüz çalışmaları yaparken sistemimizin kasmamız için kullandığımız metotlardır genellikle. Yine altta gördüğünüz şekilde wireframe yani objelerin içini de görebildiğimiz görüntüleme şekilleri veya sadece aydınlatmayı görebildiğimiz soft görüntüleme şekilleri gibi burada çeşitli görüntüleme yöntemleri var. Çoğu kısmı da sahnede görmek istediğimiz ve görmek istemediğimiz şeyler. Mesela collision'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi objelerin etrafında bir alan oluştu. Bu objenin sınırlarını ifade ediyor aslında. Bunu ben görmek istemiyorsam collision'ı buradan kapatıyorum gibi. Dikkat ederseniz geri kapandı. Bütün görmek istediğiniz veya istemediğimiz alanları buradan seçebiliyoruz. Son olaraktan da scalability kısmımız var. Bu da bizim yine çalışmayı yaparken sistemimizin daha entegre şekilde çalışması, daha hızlı çalışması için texture ayarları olaraktan ifade ediyor. Tabii viewport ile ilgili bir şey. Yani render'ı etkileyen bir durum yok. Dikkat ederseniz low kısmını aldığımdaki yansımaları kaldırması, tekstür detaylarını götürmesiyle cinematik
veya Epi'ye aldığım zaman kazanımları veya kaybedilen tekstür kalitesini görüyorsunuz. Tabii bizim sahnemiz çok default bir sahne olduğu için burada özel bir şey yok. Unreal Engine Blender'a göre çok daha kapsamlı bir program aslında. Bizim kullanacağımız alanlar ve bizim çalışma yapacağımız alanlarda yazılıma çok fazla başvurmayacağız. Yani Blueprint sistemini belirli yerler dışında fazla kullanmayacağız. En azından bu eğitim serisi için söylüyorum. Sizler kendiniz ileride çalışmalar yapacaksanız tabii ki Blueprint sistemini de kullanacaksınız veya yazılımsal bazı çalışmalar yapacaksınız ama Unreal'ın özellikle son gelen güncellemedeki Megalights güncellemesiyle hem ışıklandırma konusundaki kalite arttırımı hem de bunun optimizasyonunu çok iyi yaptığını söyleyebilirim. Onun da örneklerini zaten şu anda görüyorsunuz. Unreal ile ilgili bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Özet bir şekilde üzerinden geçmiş olduk. Nedir ne değildir en azından az çok bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.